Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu tığ işi karnabahar modelli salopet elbiseyi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve güzel bir elbise arkadaşlar. Askılı bir model. Bakın, askılarla bebeğimize giydirip çıkarması kolay oluyor. 3 boyutlu bir görüntüsü olan bir model. Ben bu modeli çok seviyorum. Beni yakından takip eden arkadaşlar bilir. Birçok örgümde ben bu karnabahar modelini kullandım. Hem görüntü olarak güzel hem de kolay bir yapılışı var. Daha önceden sizlerle bu modelin eteğini yaptık, elbisesini yaptık, yeleğini yaptık. Yani birçok yerde kullandık. Bugün de dedim neden bir salopet elbise olmasın? Bu şekilde kız çocuklarımız için güzel bir salopet elbise olarak tasarladım bu modeli arkadaşlar. Elbisemizin örgüsüne ben bugün bel lastiğini yaparak başlıyorum. Bebeğin beline göre bel lastiğini yapıyoruz. Daha sonra etek uzunluğunu tercihinize göre siz elbisenin uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar model sırası örüyoruz. Elbise uzunluğu bittikten sonra ön robayı oluşturan bu bölümü yapıyoruz. Ben bugün bu elbiseyi 0-6 aylık bebek için yaptım. Ama siz bu elbiseyi daha büyük bir bebek için yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha çok çekerek başlayabilirsiniz. Bebeğinizin veya çocuğunuzun beline göre başlarsınız. Etek uzunluğunda tercihinize göre istediğiniz kadar örebilirsiniz. 1 yaşa kadar bu 4 sıra model yeterli olacaktır ön robada. Ama 1 yaşından büyük bir çocuğunuz için yapıyorsanız bu model sırasını 5 sıra yapmanız iyi olacaktır arkadaşlar. Ben bugün bu elbiseyi 0-6 aylık bebek için yaptım. Ama bebeğiniz çok kilolu olmazsa 1 yaşa kadar da çok rahat kullanılabilir. Arkadan askılar yaptım. Bakın bu şekilde arka ortayı buluyoruz. 2 askı başlıyorum. Ben standart ölçüde bir askı uzunluğu yaptım. 20-25 santimlik bir ölçü 0-6 aylık bebek için yeterli olacaktır. Bu şekilde de bakın çapraz kullanırsanız bebeğin omuzlarından askı düşmeyecektir. Sizin bebeğiniz yanınızdaysa bu askıları eteği bebeğinize giydirin. Askının uzunluğunu bebeğin omuzundan geçirerek ölçerek yaparsanız çok daha güzel olur. Düğme için ayrıca bir birit açmadım. Bakın bu şekilde ön bölümü yaparken oluşturmuş olduğumuz lastik yerlerine düğme biriti olarak kullanacağız. Bakın bu şekilde düğmeyi geçirip çıkarması çok kolay bir model. Ben bu elbiseyi takım olarak yapmıştım. Bakın bu şekilde güzel bir şapka yaptım. Ve şapkaya uyumlu olarak bir de patik yaptım bakın. Bu şekilde şapka, elbise ve patik olarak takım yapmak isterseniz ben şapkanın ve patiğin videosunu ayrıca çektim. YouTube kanalıma yükledim. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hem bu patiğin olduğu YouTube linkine hem de bu şapkanın olduğu YouTube linkini oradan bulup kolayca yapabilirsiniz. Ve siz de takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu elbiseyi yapacağız. Elbisemin örgüsünde nakorikor ipini kullandım ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde nakorikor ipi vardı, onu kullandım. Bu renk çok seviyorum. Renk numarası 2244. Üzerinde 100 gram 360 metre yazıyor. Tığ olarak da elimin sıklığına ve ipimin kalınlığına göre 3,5 milimlik tığ kullandım. İp ince bir ip. Siz isterseniz 3 numarayla da yapabilirsiniz. Ama ben karnabahar modellerinin biraz kabarık durmasını, bakın bu şekilde 3 boyutlu durmasını istediğim için 3,5 milim tığ kullandım. İpin kalınlığına göre biraz kalınca bir tığ bu. Düğme olarak da 2 adet düğme diktim arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve tatlı salopet elbisemizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen.
Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Salopet elbisemizin örgüsüne ilk önce bel çevresini çevreleyen lastik örgüsünü yaparak başlıyoruz. İlk önce elbisenin etek bölümünü yapalım. Üst bölümü daha kolay yaparız. Etek bölümünün bel lastiği için 86 zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde herkes kendine göre nasıl kolay ilmek oluşturuyorsa o şekilde bir ilmek oluşturuyoruz ve zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 86 zinciri çektik. Bu aşamada zinciri çektikten sonra bebeğinizin beline bu çekmiş olduğunuz zinciri ölçün arkadaşlar. Eğer çok rahat geliyorsa devam edebilirsiniz. Bakın şu şekilde esnek bir zincir yapımız var. Zincirleri de çekerken çok sıkı çekmezseniz daha güzel oluyor. Lastik görüntüsü verebilmemiz için biraz gevşek olması güzel arkadaşlar. Bakın çekmiş olduğum zincir ne çok sıkı ne çok gevşek. Orta sıklıkta bir zincir çektim. Bu zinciri bebeğin beline ölçtüğünüz zaman tam geliyorsa, yine de tereddütünüz varsa birkaç zincir fazla çekmenizde hiçbir sakınca yok. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, istediğiniz kadar fazladan zincir çekebilirsiniz. Trabzan sırası yapacağız bundan sonra. Trabzanı yaptıktan sonra tekrar bebeğinizin beline göre ölçersiniz. İyi denk geliyorsa geriye kalan zincirleri bu sıra sonunda bakın ilmeklere, başladığımız yerdeki ilmeklere tığınızı takarak sökme imkanımız var. Birkaç tane fazla zincir çektik. 1, 2, 3 zincir de dönüş için zincir çekiyorum. Bir trabzan elde edeceğiz bu zincirden. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncü zincirin içerisine bakın şu şekilde bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden zincirlerin üzerine trabzanlar yapıyorum. Her zincir üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde bu trabzan sırasını zincirlerin üzeri dolasıya kadar, yani bizim için gerekli olan 86 trabzanı elde edesiye kadar yapalım. Bebeğin beline dar gelirse fazladan çekmiş olduğumuz zincirlere devam ederiz. Bu trabzan sırasına başlarken dönüş için çekmiş olduğumuz bu üst zincirde bir trabzan olacak. Bununla birlikte toplam 86 trabzanı zincirlerin üzerine tamamlayalım. Zincirlerin üzerine 86 trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, sıra sonunda bu zincirlerim arttı. Ölçelim. Siz bu aşamasında bebeğinizin beline göre tekrar bu yapmış olduğunuz trabzanları ölçün. Eğer sıkı gelmiyorsa tamamdır. Zincirleri sökebiliriz. Eğer dar geliyorsa ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar zincirlere devam edersiniz. Zincirleriniz artacak olursa da sökersiniz. Bakın sökme işlemini de şöyle yapıyorum. Benim için bu trabzan sayısı yeterli, çünkü burada bırakıyorum. Bakın şu şekilde ilk baştaki gözeneğe tığ takıyorum, çekiyorum. Aynı şekilde gördüğüm, bakın tığ taktım, çektim. Tığ takıp çekiyorum. İhtiyacımız olana kadar aynı şekilde ilmeğe tığ takıp çekiyoruz. Bakın son trabzanın yaptığım yerde bitirdim. Artık orada zincir görünmüyor. Bu 86 trabzanın, yani 85 trabzan, baştaki 3 zincirle 86 trabzan. Şimdi lastik örgüsüne geçiyoruz. Bakın bu trabzanları lastiğe dönüştüreceğiz. Düzgünce, bakın düzgün bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Bu şekilde çapraz gelmiyor bakın. Bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bu yaptığımız
trabzan sırasını burada birleştiriyoruz. Başta zinciri de birleştirebilirsiniz ama o zaman dar geldiği zaman genişletme imkanımız yok. Trabzan sırasını yaptıktan sonra bebeğin belini ayarlayabilmek için fazladan çekiyoruz zincirleri, sökebiliyoruz çünkü. Zincirde böyle bir imkanımız olmadığından ben bu şekilde trabzanı birleştirmeyi tercih ediyorum. Bakın bu ilk trabzan gözeneğine tığ takıyorum tepe noktasına. İlmek alıyorum. İkisini içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bu diğer ucunu da burada birleştirelim. Bu diğer ucunu da bakın bu üst zincir çektiğimiz yerde bulunan son gözeneğe tığ takıyorum. 2 ilmeği bir alalım. İpin ucunu da içerisinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş oluyorum. Bakın diğer ucunu da birleştirmiş olduk. Burası lastik olacağı için zaten o görüntü gidecektir. 2 zincir çekmiştik. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm bakın trabzanı benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Lastik örgüsünde trabzanları biraz gevşek bırakırsanız daha güzel olur. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan bakın buradan almıyorum ve tepe noktasından da almıyorum. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir içten bir dıştan alıyoruz yani bakın. Benden taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptığımız zaman lastik görünümü elde ediyoruz bakın. Sıra sonuna kadar gördüğümüz bütün trabzanları bir içten bir dıştan boşluklardan alarak trabzan yapalım. Bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanları bir içten bir dıştan alarak bakın sıra sonuna kadar lastik örgüsünü yaptım. Sıra sonunda bu başlangıçta yapmış olduğumuz bakın benden taraftan görülen lastik var. Onun olduğu gözeneğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerilerinden geçiriyorum bakın. Kapatma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık bu sırada lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapacağız. Bakın bu benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor bakın. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğeri ters taraftan görünüyor. Bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırayı da nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz lastik örgüsünü nasıl görüyorsak bizden taraftan görüneni bizden taraftan ters tarafta görüneni de ters taraftan boşluktan alarak devam edeceğiz. Sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak bir üst sıraya çıkacağız. Bu şekilde bu lastik örgüsünü tercihinize göre 4-5 sıraya kadar tamamlayalım gelelim. Daha sonra eteğin modellerini yerleştirmesini yaparız. Elbisenin bel lastiğini yaptım arkadaşlar. Bakın bebeğin belini çevreleyecek olan lastiği tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ile tamamladım ben. Siz bunu tercihinize göre 4 de yapabilirsiniz. Daha enli yapmak istiyorsanız 6 da yapabilirsiniz. Ama benim yapacağım büyüklükte bir bebek için bu genişlik yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz daha küçük yeni doğan için yapacaksanız bunu 4 sırada bırakabilirsiniz. Şimdi karnabahar modellerine geçeceğiz. Artık
Lastik örgüsünü burada bitiriyorum. Karnabahar modellerini yerleştireceğiz. Bakın sıra sonunda kaydırma tekniğiyle kapadım. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Elbisenin eteğini karnabahar modelleriyle yapacağız. Daha sonra üst bölüme devam ederiz. İlk önce eteğini yapalım. Bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. Bakın. Tekrar aynı gözenek içerisine 6 adet trabzan yapıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe tığımı takıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Bakın sık iğne olarak tutturdum buraya. Bir zincir çekiyorum. İkinci modeli yapmak için bakın bir gözenek atlıyorum. İkinci gözenek içerisine 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe sık iğne olarak bu modeli tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe 6 trabzan yapıyorum. Diğer model için. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir gözeneğe 6 trabzan yapacağız. 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne ile tutturuyoruz. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe diğer modeli yapıyorum. Aralarda yani bu trabzanlardan sonra 2 gözenek atlıyoruz. Sık iğneden sonra bir gözenek atlıyoruz. Biraz etek dökümlü dursun diye böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün modelleri yerleştirelim gelelim. Model yerleştirme sıramızda son modeli de yaptım. Bakın 6 trabzan yaptım. Buraya bitirdim model sırasını. Bu sırada kaç model yerleştirdiğimizi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 model yerleştirdik bir sıraya arkadaşlar. Bakın bu son modeli bununla birleştirmek için bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile başladığımız gözeneğe tığımı takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak bakın kapadım. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Bakın bu şekilde dilimli bir sıramız oldu arkadaşlar. Modelimizde ikinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Ama trabzanları bu sefer tersten alacağız. Bakın bir zincir çekelim burada. Örgüyü çeviriyorum. Böyle daha kolay yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar bu şekilde de alarak gidebilirsiniz. Tersten alacağız çünkü. Ben bu sefer bu şekilde kolayca olsun diye örgümü çevirdim. Bu ilk gözenek bakın ilk trabzanı 6 trabzan yapmıştık bir modelde. Bu ilk trabzanı belinden kavradım. İçerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak oraya geçtim. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu gördüğüm trabzanları 6 trabzan yapmıştık bir modeli ya. Bunun ikinci trabzanı boşluktan bakın. Boşluktan kavradım. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü trabzanı da boşluktan kavrayarak trabzan yapıyorum. Lastik uygulamasında yaptığımız gibi tepe noktalarına değil boşluktan kavrayarak yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın modelde geriye kalan 3 trabzan var. Bunları da aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden diğer modele geçiyorum. Diğer modelde bulunan
İlk 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Görüntü olarak bakalım. Bakın bu şekilde karnabahar modellerimiz belli olmaya başladı. Diğer modele geçerken zincir çekmiyoruz aralarda. İpi tığın üzerine alıyoruz. İlk 3 trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettirelim. Bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimizin ikinci sırasında da son modeli yaptım ben arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak bu son modeli ilk modelle birleştirmem gerekiyor. Bakın ipi tığın üzerine almadan ilk gözenek ile bakın burada zincir çekerek oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun tepe noktasına tığ takıyorum. İlmek alıp kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın birleşmiş oldu. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu modele başlarken ilk yaptığımız sırayı yapacağız. 6 trabzanlı sıra yapacağız. Bakın şu anda başlangıç yerinde olduğumuz gibi aynı bir zincirlik bir sık iğnem var. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Bunun bu 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bu bakın iki model ortasında bir boşluk var. Buna sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan bu iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın görüntü olarak da modeller birbirini devam ediyor. Üst üste devam edecek bu modeller etek bitesiye kadar. 6 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasında görünen bu boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modelin içerisine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. İki model arasında sık iğne olarak bakın tutturuyorum. Bu sırayı bu şekilde 6 trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Karnabahar modelimiz bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek. Bir sırada şimdiki sırada yapmış olduğumuz gibi 6 trabzan yapacağız. Bir zincir çekip iki model arasındaki boşluğa sık iğne olarak tutturacağız. Diğer modeli yapmak için bir zincir çekip
diğer modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada da örgümüzü çevireceğiz. Bu sırada yapmış olduğumuz bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan kavrayıp trabzan yapacağız. 2 zincir çekip diğer 3 trabzanı da aynı şekilde boşluktan kavrayıp trabzan yapacağız. Zincir çekmeden diğer modele geçeceğiz. Bu iki sıranın tekrarıyla bir model oluşturarak devam edelim. Etek boyunu tercihinize göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yapmış olduğunuz elbisenin etek boyunun ne kadarlık olmasını istiyorsanız o sıra sayısınca modelleri tamamlayalım gelelim. Salopet elbisenin etek uzunluğunu benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm arkadaşlar. Bunun ucuna bir sıra daha model gideceğiz. Bu dilimli modeli yapacağız. Siz tercihinize göre bu sırayı 1-2 model daha uzatabilirsiniz. Ama ben bunu yeterli görüyorum. 2, 4, 6, 8 modeli tam bitirdik. 9. modeldeyiz. 9. modeli bakın bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanları 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak yaptık. Ucuna dilim modeli yapacağız. Bu son sırayı etek ucunda dilimli görünsün diye dilimli bırakmak istiyorum. Bakın bu 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 zincirlik boşluklara trabzan yapacağız. Buralarda 6 trabzan yapıyorduk. Bakın bu 2 zincirlik boşluklara etek ucu olduğu için dilimlerin biraz daha büyük görünmesini istiyorum. Onun için 8 trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasında bulunan boşluğa bunu tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve 8 trabzan yapmak üzere diğer modele geçiyorum bakın. 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyoruz. Bu eteğimizde elbisenin eteğinde son sıra. Bundan sonra eteğimizin örgüsünü bitiriyoruz. Üst bölüme, ön bölüme gelecek olan robasını yapacağız. Etek ucunda bulunan dilim modellerin son dilimi de yaptım arkadaşlar. Bakın bunu bir zincir çekiyorum. Bu başlangıçta sık iğne yapmıştık. Onunla kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Ve bitirmiş oldum. İpimi artık burada kesiyorum. Elbisenin etek uzunluğunu da böylece bitirmiş olduk bakın. Eteğimizin yüksekliği tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Siz elbisenin uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız bu dilim sayısını ona göre yapmalısınız. Şimdi üst bölümü, roba bölümünü yapacağız. Roba bölümünü bulabilmek için ilk önce bakın orta noktasını bulalım. Bu lastiğe başladığımız yer var. Bakın orayla şu şekilde katlayın. Ortalama bulalım bakın. Burası orta bölüm. Ön bölümün orta bölümü. Bu işaret yaptığımız yerden itibaren sayıyorum. Bakın lastik görünümlü yerleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buna da bir işaret takalım. Burası robaya başlangıç yerimiz olacak. Bakın bu şekilde buraya da bir işaret taktım. Buradan başlayacağız arkadaşlar. İpimin ucunu elime alıyorum. Bakın bu işaret yaptığımız
gözenekten şuraya bir bağlantı yapalım. İpimizi bir defada düğüm atalım. Şu şekilde bakın, trabzana, boşluğa tığımı takıyorum. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir de başlangıçta sağlamlaştırmak için çektik. İpi tığın üzerine alıyorum. Baştan 4 lastik görünümü yapacağız bakın. Bu ilk baştaki bir lastik görünümü, bakın bu ikinci lastik, boşluklardan alarak lastik yapıyoruz. Üçüncü lastik görünümünü yaptım. Dördüncü lastik görünümünü yaptım. Bakın bu kenarda kalacak. Bu kenardan düz lastik olarak devam edeceğiz bunları. Artık modelimizi yerleştiriyoruz. Bu karnabahar modellerini robada da devam edeceğiz. İpi tığın üzerine alıyorum. Sayıyorum. Bakın 1, 2 trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepe noktasına 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk karnabahar modelimizi yaptık. Bir zincir çekiyorum. 1, 2 trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepe noktasına bunu tutturuyorum bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe karnabahar modeli yapıyorum. Karnabahar modeli için 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe sık iğne olarak bu karnabahar modeline tutturuyorum. Ve bu işaret yaptığımız yer, eteğin ortasını işaretlemiştik. Orası bakın burası. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü model için 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe 6 trabzan yapıyorum. 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modeli yerleştirmek için 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözenek içerisine trabzan yapıyorum. Bu robada son modelimiz arkadaşlar. 4 modelden bir sırayı tamamlayacağız karnabaharlarla. İki, 4, 6 yaptık. Bakın 4 modeli yerleştirdik. Bu sıraya başlarken 4 lastik görünümü yapmıştık. Burada da aynı şekilde 4 lastik görünümü yapacağız bakın. 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğin olduğu trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıyorum. Bu taraftan ön bölümden görünen 4 lastik görünümü yapacağız buraya da. Bakın 3 görünümlü var. Ters taraftan alıyorum. Bakın benden taraftan boşluktan taktım. Trabzan yaptım. Böylece ilk sıramıza karnabahar modellerimizde yerleştirmiş olduk. Modellerin kenarında 4 lastik görünümlü burada var. 4 lastik görünümde buraya yaptık. Karnabahar modelinde ikinci sıradayız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu lastik örgülerini nasıl görüyorsak
O şekilde boşluktan alarak yapıyorum. Bakın ikinci lastik benden taraf görünüyor. Benden taraftan alıyorum. Üçüncü trabzan ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıyorum. Lastik örgüsünü gördüğümüz gibi alarak lastik örgüsü yapıyoruz. Bakın düz taraftan 4 lastik görünümünü bitirdik. İpi tığın üzerine alıyorum. Karnabahar modellerinde ikinci sırada bu bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Bakın ters benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer 3 trabzanı da aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 3. Etekte uyguladığımız modelin aynısını burada yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın zincir çekmeden diğer modele geçiyorum. 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 3. modele geçiyorum. 3. modelde de aynı şekilde 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın ikinci sırayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Boşluklardan alarak karnabahar görüntüsünü verdirdik modelimize. Bu kenarda bulunan lastik görünümüne geldik. Bakın başlangıçta da yaptığımız gibi bu lastikleri nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bakıyorum ilk lastik ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Gördüğümüz gibi alarak trabzanlar yapıyoruz. Bakın sıra sonunda ters taraftan görünüyor bakın lastik. Onu düzgün gidebilmesi için kenarın boşluğa bakın tığımı takıyorum, trabzan yapıyorum. Bir üst sıraya çıkmak için 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın karnabahar modellerinin ikinci modeli yerleştireceğiz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk başta bulunan 4 lastik görünümünü nasıl görüyorsak öyle yapıyorum. Bakın ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp lastik yaptım. Benden taraftan görünüyor. Benden tarafa trabzan yapıyorum bakın. Lastik görüntüsünü bitirdik. İkinci karnabahar modellerini yerleştireceğiz. Bakın aynı etek ucunda yaptığımız gibi eteğin modellerini yaptığımız gibi bu iki zincirlik boşluğa bakın ipi tığın üzerine alıyorum lastiklerden sonra 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum.
İki model ortasında bulunan boşluğa bu karnabahar modelini tutturuyorum bakın. Bir zincir çekiyorum. İkinci modelin içerisine geçiyorum. Buraya da 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 trabzanı yaptım. İki model ortasına tutturdum. Bu roba bölümünde de karnabahar modellerini bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Roba yüksekliğini benim yapacağım ölçüye göre 4 model yeterli. 4 karnabahar modeli, yani bakın şu şekilden 4 model yapsam benim için yeterli olacak. Ama siz daha büyük bir bebek için yapmak istiyorsanız bunu 5 model yapabilirsiniz. Tamamen tercihine kalmış. Benim yapacağım ölçüde 4 model yüksekliğe kadar yapalım gelelim. Elbisenin robasında 4. modelin bakın 6 trabzanları yerleştirdim. Şimdi ters taraftan bunu boşluklardan alarak trabzan yapacağız. Bu sırayı yaparken buraya kadar yapmış olduğumuz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorduk. Burada arada zincir çekmeyeceğiz. Bakın bir üst sırada lastik uygulaması yapacağız çünkü ona zemin hazırlıyoruz burada. Bakın 6 trabzanın ilk 3 trabzanını trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum ve devam ediyorum. 6 trabzanı boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz bakın. Arada zincir çekmedim. Düz boşluklardan alarak trabzan yaptım. Diğer modele geçiyorum. Diğer modelde de aynı şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın sıra sonunda bulunan lastik görünümlü yere geldim. Burada lastik görünümünü nasıl görüyorsak öyle alıyoruz. Başlangıçta görünen lastikleri de aynı şekilde içten gördüklerimizi içten, dıştan gördüklerimizi dıştan alıyoruz bakın. Lastiklerde bir değişiklik yapmadık. Sadece 6 trabzanı arada zincir çekmeden boşluktan aldık. Son trabzanda boşluktan aldım. Örgüyü çeviriyorum. Bakın 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Lastik görünümleri gördüğüm gibi lastik yapıyorum. Dört lastik görünümü bitirdik. Bu kenardaki lastiklerden sonra modeldeki lastikleri oluşturabilmek için nasıl başlayacağıma bakıyorum. Bakın bu benden taraftan görünüyor. Şimdi yapacak olduğum lastik ters taraftan. Bakın ters taraftan boşluktan alıyorum. Lastik yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan lastiği yapıyorum. Diğer taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan aldım. Ters taraftan boşluktan aldım. Bir içten bir dıştan alarak lastik uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde burayı lastik yapacağız arkadaşlar. Burada da düğüm denk geldi. Örgüme devam ediyorum. Bakın ters taraftan. Benden taraftan. Ters taraftan. Bir içten bir dıştan
trabzanları boşluktan alarak robanın bitiminde oluşacak olan lastikleri oluşturuyoruz şu anda. Bakın lastik bölümüne geldim. Kenarda yapmış olduğumuz lastiklerin olduğu yere geldim. Burada bakın ters tarafta alıyorum ve lastik görünümüne devam ediyorum. Nasıl görüyorsak öyle alıyoruz lastikleri de. Sıra sonunda da trabzan yaptım. Bakın lastiklere başlamış olduk. Bu lastik sırasını nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak yapacağız. Tercihinize göre 2, 3, 4 sıra ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Lastiğini yapalım. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve göründüğü gibi almaya devam ediyorum. 2-3 sıra kadar yapalım gelelim arkadaşlar. Bakın böylece robanın lastiklerini de bitirmiş oldum arkadaşlar. Kaç sıra yaptığıma bakıyorum. Bakın 1, 2, 3 sıra lastik yaptım. Bu başlangıçta 6 trabzanı tersten aldığımızla birlikte 4 sıra görünüyor. Bak onunla birlikte. Bu benim yaptığım bir ölçüde elbise için yeterli. İpimi burada kesiyorum. Böylece roba bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi askılarını da yapalım. Elbisemizi bitirelim. Askılar için arka orta noktasını buluyorum. Bakın burası dikişe başladığımız yer. Bundan 1, 2, 3 lastik görünümünü bırakıyorum. Bakın 1, 2, 3 lastik görünümünü atlıyorum. 4. lastik görünümü olan trabzanın tepe noktasına bu şekilde ipimi bağlıyorum. Ve bakın bu trabzana 4. olan trabzan, bakın bu lastik görünümü olan trabzan, bakın 1, 2, 3, 4. Bundan bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Lastik örgüsü yapıyorum. Bakın nasıl görüyorsam o şekilde alıyorum. Tersten görünüyor. Tersten alıyorum. Düz görünüyor. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan alıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde 4 lastik görünümü elde edeceğiz arkadaşlar burada. Bakın benden taraftan aldım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 lastik görünümü benden taraftan görünüyor. Düz taraftan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 4 lastik görünüm ile askılara devam edeceğiz. Bakın 1, nasıl görüyorsak o şekilde alarak yapıyoruz askılarını. Bir, bakın 4 lastik görünümünü yaptım. Düz tarafı burası. 1, 2, 3, 4 yaptım. Burada zincir çekiyorum. 1 çektim. 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın nasıl görüyorsam o şekilde alarak devam ediyorum. Çabucak biter.
4 lastik görünümden oluşuyor askılar çünkü. Bakın bu şekilde. Bu 4 lastik görünümden oluşan askının örgüsünü tercihinize göre uzatabilirsiniz. Benim yapacağım ölçüde bir 20-25 santim yeterlidir arkadaşlar. 25 santim kadar örülecek bu askının uzunluğu. Şimdi diğer askıyı da başlayalım. 2 askıyı birlikte öreriz. Diğer askı için bakın bu ilk askıya başlarken işaret yaptığımız yerden 3 lastik görünümünü atlayıp 4. lastik görünümden lastik örgüsüne başlamıştık. Burada da aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3 lastik görünümünü atlıyorum. Bu 4 lastiğe bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4'üne lastik uygulaması yapacağız. Buradan ipimi bağlıyorum. Bakın bu lastikten boşluktan ilmek alıp çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 4 lastik görünüm yapacağız burada askı için. 1, 2, 3, ve 4 bakın. 4. lastik görünümü. Bakın 1, 2, 3, 4 aldık. Arada 3'ü kaldı bakın. Buradan geriye dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde alıyorum. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan ters taraftan görünüyor. Ters taraftan trabzan alıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan alarak trabzan yapıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alarak trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzanlar yaparak lastik örgüsüne devam ediyorum. Bakın son lastik uygulamasını da yapayım. Bu şekilde. Bu her iki askının uzunluğunu tercihinize göre ve yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre değişecektir. Bebeğiniz yanınızdaysa bu elbiseyi bebeğinize giydirin. Bu lastik bölümü bebeğin belinde olacak. Belinden itibaren askının uzunluğunu omuzundan geçirerek ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Ben bu askıyı bugün standart ölçüde yapıyorum. 25 santim kadar örüp gelelim arkadaşlar. Salopet elbisenin her iki askısını da bakın ben aynı uzunlukta örerek geldim arkadaşlar. Birisine düğmeyi diktim. Diğer düğmeyi sizinle birlikte dikmek istiyorum. Kaç santimlik askı yaptığımı ölçüyorum. Ben elbisenin askılarını standart ölçüde yaptım. Ama sizin bebeğiniz yanınızdaysa bu eteği bebeğinize giydirin. Omuzundan askıyı tutun arkadaşlar. Bakın bu şekilde üzerine göre ölçerek askının uzunluğunu ayarlarsanız çok daha iyi olur. Zaten esnek bir bakın askımız var. Bir sorun olmaz. Kaç santimlik olduğunu ölçüyorduk. Bakın 25 santim. 25 santimde benim yapacağım ölçüdeki elbisenin askı uzunluğu için yeterli. Düğmenin birisini diktim. Şimdi diğer düğmeyi sizinle birlikte dikelim. Askıyı örerken kesmiş olduğum ipin ucunu bakın biraz uzun kestim arkadaşlar. Bunu düğme dikeceğiz. Düğmeyi dikerken tekrar bir düğüm olsun istemedim. Bakın şu şekilde içeriden geçiriyorum. Düğmeyi nereye dikeceksem oraya bir defa sabitliyorum. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa isterseniz siz ipi kesip tekrar buradan düğüm yapıp düğme dikebilirsiniz. Bakın düğmeyi nereye dikeceğime bakıyorum. Şu şekilde dikersem iyi olacaktır.
1, 2, 3. sıra bakın. Şu şekilde dikiyorum. Her bir düğme deliğinden 2'şer defa dikelim. Sağlam olsun. Ve bitirdim. Bunu burada sabitleyip kesebilirim artık. Kestiğim zaman ipin ucu görünmesin diye de içeriden iğnenin yardımıyla bakın aralardan geçirdim. Burada kesiyorum. Bakın düğmeyi diktiğimiz ipin ucu hiç görünmüyor. Askıyı santimetre olarak söyledik. Belki hepinizin evinde ölçecek bir ölçüm aletiniz yoktur. Kaç sıra ördüğümü söylemeyi unuttum. Onu sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 sırada bitirdim askının uzunluğunu. Siz de ölçemiyorsanız, sayıyla yapmak istiyorsanız 32 sırada askıyı yaptım. Bakın düğmelerini diktik. Bunu şu şekilde tutuyorum. Düğme deliği olarak bakın bu ön robada lastik uygulaması yapmıştık. Bunun bakın burada bulunan bu aralıkları düğme deliği olarak kullanabiliriz. Bakın geçirdim. Gayet de güzel oldu. Diğerinde aynı şekilde görüntü olarak size nasıl güzel görünüyorsa oraya takabilirsiniz. Bakın ben 2 lastik görünümünü atlayıp düğmeyi takıyorum. İkinci sıraya, üstten ikinci sıraya 2 lastik atlayıp düğmeyi taktım. Böylece bakın bitirmiş olduk arkadaşlar. Görüntüsünü de bir görelim. Bakın çok tatlı bir salopet elbiseyi hemencik yaptık. Arkadan görüntüsü de bakın böyle. Çok şirin oldu arkadaşlar. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Lastiğin buradan enini ölçüyorum. Bakın şu şekilde tuttuğum zaman 20 santim. Esnektir arkadaşlar bu. Lastiği yaparken de göstermiştim size. Bakın esnek bir yapısı var. Uzunluğunu ölçüyorum. Bu bel lastiğinden itibaren bakın bel lastiğine başladığımız yerden uzunluk 21 santim. Robanın bitiminden etek ucuna kadar olan uzunluk 29 santim. Bu robanın uzunluğunu ölçüyorum. Bakın roba 9 santim. Enini ölçüyorum. Eni 14 santim. 14 santim eni var. 9 santim uzunluğu var bunun. Eteğin burası 20 santim geliyordu. Bir de modelleri yaptıktan sonra enini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 29 santim. Çok rahat 0-1 yaş bebek için kullanılabilir. Ama siz isterseniz bunu başlangıcını daha çok zincir çekerek daha büyük kız çocuklar için de yapabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.